Selam arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Şu anda yeni güncellememizi yüklemiş durumdayım ve hiç vakit kaybetmeden hızlıca sizlere anlatmak istiyorum. Bu güncellemede yeni harita, yeni düşman, yeni öğeler, yeni etkinlikler ve yeni öğeler aramıza katılmış diyebilirim. Öncelikle artık yeni haritamızın tam koşullarını hepimiz biliyoruz. Korkunç aktivitelerin eksiklerine hem de yenilerine ev sahipliği yapan, iki kez terk edilmiş bir sahil cenneti. Burada havuz mu, deniz mi, ne olacağı tam anlaşılır değil. İlk görselde deniz var, ikinci görselde havuz var gibi bir karışıklık var. Onların hepsine bakacağız şimdi. Burada yeni bir tane düşmanımız var. Büyük boss'umuz. Şu an burada hiç boss gibi durmuyor ama oldukça zorlu ve keşfedilmesi gereken bir boss olduğunu söyleniyor. Yeni kontrollü inişimiz var. Burada Jackpot'e benziyor bu. Muhtemelen bunu giyeceğiz ve yüksekten atladığımız zaman buradaki itici güçle daha yavaş bir şekilde yere inmemizi sağlayacak. Timing'in önemli olduğu bir eşya gibi duruyor. Son çare etkinliği muhtemelen burada belirli bir kuş kafes alanları vesaire var. Buradan etkileşimlere geçeceğiz ama benim en çok ilgimi çeken uzaktan sinyal verme. Muhtemelen don't shoot demenin farklı bir versiyonu bu. Beyaz bayrak sallayacağız ve karşıdakine dost canlısı olduğumuzu, barışçıl olduğumuzu bu şekilde anlatıyor olacağız diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle hemen mağazaya gelelim. Yeni kostümlerimiz bu şekilde. Yine çok gerekli güzel bir kostüm diyemeyeceğim açıkçası. Yani kaç kişi bu kostümü tercih eder tabii ki tartışılır. Evet, yeni etkinliği de burada görüyorsunuz. Bunları size uzun uzun okumayacağım. Zaten burada yazıyor. İsterseniz durdurup da okuyabilirsiniz. Evet, burada bizde ilk aşamada tuş tuzakları kurmamızı istiyor. Farklılık katan bir görev sistemi gibi bir şey. Evet, şimdi projenin hasar puanları da geldi buraya. Burada gördüğünüz 5 basamakta aslında birer yetenek puanını temsil ediyor. 5000 skor yaptığınız zaman 1 yetenek puanı, 100.000 skor yaptığınız zaman ise 5 yetenek puanı alacaksınız. Burada görmüş olduğunuz gibi 12 gün 19 saat 58 dakika var benim ekranımda şu anda ve sağ altta da katıl butonumuz var. Bu katıl butonuna bu süre zarfında basmazsanız seferi kaçırıyorsunuz ve şu ana bugüne kadar yapmış olduğunuz her şey de bu seferlik için boşa gitmiş oluyor. O yüzden şu an hemen katıl dediğinizde bu eylemi hiçbir şekilde geri alamayacağından bahsediyor. Kaybedeceğiniz şeylerinizden bahsediyor. Onayla dediğinizde bakın ben şu anda sefere katıldım. Herhangi bir şeyim kaybolmadı. Skorum hala aynı şekilde sıfır. Bakın envanterim burada duruyor. Şu an ne yapmış oldum? Vakit kaybetmeden veya daha sonra girememe durumuma ihtimalen şu andan itibaren katıl dedim. Bunu son dakikada yapabilirsiniz. Bu süre zarfında ne zaman bassanızın hiçbir önemi yok. Şimdi örnek bir tur yapalım. Evet, oyuna girdik. Bakın harita bölümüne geldiğiniz zaman sol köşede hasar ver diye bir bar var ve burada verdiğiniz hasarı oyun içerisinde görebiliyorsunuz. Bir tane eşek arısı öldürerek 110 puan yapmış oldum burada. Evet, şimdi ikinci eşek arımıza da hasar verdik. 220'deyiz. Küçük de olsa hasar puanı elde etmiş olduk. Ama öldük. Ne oldu? Denemeler gibi bunlar da gidiyor mu? Hayır, gitmiyor. Sol barda gördüğünüz gibi küçük bir miktarda olsa oraya vermiş olduğum hasar eklenmiş oldu. Kayıt kitabına geldiğimiz zaman ise totalde verdiğim hasarı burada görebiliyorsunuz. 410 hasar vermişim şu anda. Öldüğümüz zaman da bunların kaybolmaması aslında çok büyük bir avantaj bizim için. Hasar kısmımız da bu şekilde. Bence zor değil. Gerçekten yapılması kolay bir görev olduğunu düşünüyorum. Totalde 20 tane Bastion keseceğinizi varsayarsanız bence zor değil. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, yeni haritamız burada. Sol alt köşede. Gece baskında hemen hazır bir şekilde burada duruyor. Ama biz buraya bir girelim. Keşfedelim burayı hemen. Evet, oyuna güncelleme gelir gelmez girdim ama beni 19. dakikadan attı. Hızlıca bir haritaya bakalım. Açıkçası oldukça büyük bir haritaya benziyor.
Bana birazcık kopyala yapışır haritası gibi geldi. Yani şu yapı direkt Mavi Kapı'da var olan bir yapı. Şu bina sistemi gömülü şehir. Ama tabii ellerinde güzel bir altyapı var. Kopyala yapıştır yapmaları da çok normal ve olası bence. You fucking right. Evet, yeni haritanın ilk kilini de almış olduk. Tianwen calling. Remember, you can only get the comet's igniter if you destroy it before it detonates. Not much I can do with soot and ash. Evet, bu sefer tam merkezden doğduk. Map şu an için bana şey hissiyatı verdi. Uzay limanıyla gömülü şehir karışımı bir havası var bence. Over there. Down there. A raider. Down there. A raider. There.
Lance, in there. Yeni haritada bundan da mı var? Vaporizer by the harbor. Buharlaştırıcının da burada olduğunu bilmiyordum. Raider. That can be hard. Hey, Raider. Raider. Nasıl vurdu lan beni oradan? Tanıtım videolarında gösterilen havuz da burası. Yani ortada bir suyun olduğu senaryo bence kesinlikle söz konusu değil. Ama martı... Evet, tabii ki hayvanlara zarar vermiyoruz. Sadece ne kadar oyun içinde olduklarını anlamak için sıktım. Look at my white flag. I got a white flag. You see this? Şimdi oyuna genel olarak baktığımız zaman yeni harita güzel ama videonun başında da söylediğim gibi Gömülü Şehir'le Uzay Limanı karışımı olmuş. Mavi Kapı'dan birkaç yapıyı alıp direkt koymuşlar içeriye. Havuz desen evet bir havuz varmış ve bir deniz varmış ama artık yoklar. Yeni harita çıkmadan önce sanki suyla etkileşimimiz olacak ve bu suyla ilgili bir şeyler yapabileceğiz ya da suya atlayabileceğiz gibi bir hava yarattılar aslında. Ya da belki bu havayı biz yarattık bilmiyorum. Ama sonuç olarak bu bahsettiğim su olayından çok uzak bir harita. Evet bir ara bir şeyler varmış artık yok. Ama onun haricindeki gelen kostümler kesinlikle rezalet. Vibe kostümü evet güzel duruyor ama yeni haritayla birlikte gelen kostümler leş. Bu videoda henüz boss'a denk gelme şansım olmadı. Ama boss'la alakalı yeni boss'la alakalı da bir video kesinlikle yapacağım. Bu haritayla birlikte yeni gelmiş olan eşyaların da blueprintlerini düşürmeyle alakalı video yapmak istiyorum. Bir önceki videoda bunu yapamadım. Gerçekten çok bahtsızdım ve çok uzun sürede sonra bazı blueprintleri düşürebildim, denk gelebildim. Ama burada eğer hızlı bir şekilde denk gelirse ve düşürebilirsem hemen videosunu sizlere yapıp paylaşmak da istiyorum. Aynı haritanın gece baskını da gelmiş. Hızlıca bunu da bir deneyelim. Hayda bak devriye arabası varmış burada da. Artık sadece Mavi Kapı'da otoparkta bunu lootlamamıza gerek yok. Buradan da lootlayabileceğiz. Bu da güzel bir şey tabii. Yani tek bir haritaya sıkışıp kalmamak her zaman iyidir. Sanırım burada da bunu bol bol göreceğiz gibi duruyor. Evet lafı fazla uzatmayacağım. Oyun şu an için yeni map'le birlikte bence bir heyecan kazanacak. Şu an insanların buna bir alışma süreci olduğu için daha çok diğer oyuncular friendly takılıyor. PvE lobide değil PvP lobideyim. Ona rağmen friendly takılıyorlar. Ama 1-2 güne bunların hiçbiri kalmaz. Yine fight ortamı geri gelir. Zaten insanlar hasar da vermeye başlayacağı için artık hareket eden her şeyi vuracaklarını düşünüyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.